sadece bir internet yorumu yüzünden tren bileti alamadığınızı, sosyal medyadaki bir beğeni nedeniyle çocuğunuzun iyi bir okula kabul edilmediğini veya basit bir kural ihlaliyle tüm kredibilitenizin sıfırlandığını hayal edin. Üstelik tüm bunlar bir insan tarafından değil, sizi her an izleyen görünmez bir algoritma tarafından yapılıyor. Dijitalleşen dünyada itibar kavramı artık sadece yüz yüze ilişkilerle sınırlı değil. Modern çağda itibar, algoritmaların işlediği devasa veri setleri, biyometrik taramalar ve dijital ayak izlerimizle yeniden tanımlanıyor. Bir zamanlar sadece bankaların kullandığı finansal kredi puanları, bugün kabuk değiştirerek davranışlarımızı, tercihlerimizi, siyasi eğilimlerimizi ve topluma olan sadakatimizi ölçen devasa bir mekanizmaya dönüşüyor. Bu sadece ekonomik bir araç değil, adeta toplumsal düzeni sil baştan kurgulayan bir dijital kader makinesi. Sosyal kredi sistemleri denince akla ilk olarak Çin ve onun meşhur sosyal güven deneyi gelse de bu fenomen aslında sessizce küresel bir yayılım gösteriyor. Artık sistemler için sadece borcumuzu zamanında ödeyip ödemediğimiz değil, trafikteki kurallara uyumumuz, toplu taşımadaki nezaketimiz, geri dönüşüm alışkanlıklarımız ve dijital platformlardaki yorumlarımız bile birer veri noktası. Kredi kavramı finansal bir terim olmaktan çıkıp bir yaşam tarzı puanına evriliyor. Peki bu sistemler güven tesis etmenin teknolojik bir evrimi mi, yoksa bireyi tamamen kontrol altına alan yeni bir dijital gözetim biçimi mi? Dünyanın farklı bölgeleri bu dönüşüme kendi dokularına göre farklı etik yaklaşımlarla cevap veriyor. Örneğin Singapur, akıllı ulus girişimiyle veri odaklı yönetişimi bir dünya standardı haline getiriyor. Kamu hizmetlerinin kusursuz işlemesi, trafiğin yönetilmesi ve suç oranlarının minimize edilmesi için toplanan devasa veriler milimetrik bir düzen sağlama amacında. Ancak bu düzen, bireyin devletle olan ilişkisini tamamen dijital bir arayüze taşıyor. Her vatandaş, sistemin tıkır tıkır işleyen dişlilerinden biri haline geliyor. Verimlilik artarken bireysel gizliliğin sınırları belirsizleşiyor. Öte yandan Avrupa Birliği bu konuda bir etik denge yürüyüşü gerçekleştiriyor. Bir yanda kişisel verileri koruyan GDPR gibi katı düzenlemeler var, diğer yandaysa kamu sağlığı ve suç önleme amacıyla kullanılan tahmine dayalı analitik yöntemleri. Avrupa, veri diktatörlüğü tuzağına düşmemek için adeta bir ip üzerinde yürüyor. Gelişmekte olan ekonomilerde ise durum daha farklı bir risk barındırıyor. Birçok ülke altyapı eksikliğini dijital kimlik sistemleriyle aşmaya çalışıyor. Ancak bu hızlı geçiş yeterli yasal koruma olmadığında veri güvenliği açıklarını ve teknolojiden anlamayan kitlelerin sistem dışına itildiği teknolojik dışlanma risklerini beraberinde getiriyor. Sosyal kredi sistemlerinin savunucuları bu teknolojinin toplumsal kaosu önleyebileceğini ve modern yaşamı daha rasyonel hale getireceğini ileri sürüyor. Onlara göre bu sistemler dolandırıcılığın önüne geçebilir ve finansal güvenliği tarihte hiç olmadığı kadar artırabilir. Kamu hizmetlerine erişimin, toplum yararına işler yapan ve kurallara uyan bireyler için öncelikli hale gelmesi, pozitif davranışları teşvik eden güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Şirketlerin ve bireylerin güvenilirliğinin anlık teyit edilebildiği, sahtekarlığın prim yapmadığı şeffaf bir küresel ticaret ağı teorik olarak oldukça cazip geliyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde distopik bir kabusun izleri yer alıyor. Bu sistemlerin en büyük tehlikesi toplum üzerinde yaratacağı caydırıcı etki veya orijinal adıyla chilling efekttir. İnsanların puanlarının düşeceği, seyahat haklarının kısıtlanacağı veya çocuklarının geleceğinin etkileneceği korkusuyla
aykırı fikirlerden kaçınması otosansürü körükleyebilir. Bu durum, toplumun can damarı olan eleştirel düşünceyi öldürebilir. Daha da kötüsü, algoritmik önyargılardır. Yanlış, eksik veya taraflı verilerle beslenen yapay zekalar, belirli etnik grupları, inançları veya yaşam tarzlarını riskli olarak kodlayarak modern dünyanın dijital dokunulmazlar sınıfını yaratabilir. Bu, geçmişin kast sistemlerinin dijital kodlarla geri dönmesidir. Muhalefetin ve farklı seslerin sadece bir tuşla düşük puanlı ilan edilerek sistem dışına itilmesi, demokrasinin temellerini sessizce sarsabilir. Nihayetinde, sosyal kredi sistemleri kaçınılmaz bir geleceğe işaret ediyor olabilir. Çünkü veri artık modern dünyanın yeni petrolü ve kontrol mekanizmasıdır. Ancak bu sistemlerin niteliği hala bizim elimizde. Bireysel hakların, ifade özgürlüğünün ve dijital kimliğin korunması için sadece teknolojik değil, hukuki ve ahlaki barajlar kurmalıyız. Şeffaf, hesap verebilir ve bireyin itiraz hakkını saklı tutan denetlenebilir mekanizmalar inşa etmek zorundayız. Etik yapay zeka tasarımları ve merkeziyetsiz alternatifler, bu sistemlerin sadece otoriter devletlerin veya dev teknoloji şirketlerinin elinde birer baskı aracına dönüşmesini engelleyebilir. Teknolojik ilerleme bir nehir gibi akarken, o nehrin bizi bir vahaya mı yoksa bir uçuruma mı götüreceğini insan onuruna verdiğimiz değer belirleyecek. Asıl soru şu, biz mi bu sistemleri toplumsal iyilik ve adil bir düzen için şekillendireceğiz, yoksa bu sistemler mi bizi duyguları ve hakları olan insanlar olmaktan çıkarıp soğuk birer veri noktasına indirgeyerek şekillendirecek? Gelecek, bu soruya vereceğimiz kolektif yanıtta saklı.